Merhaba dostlar, bu videomuzda çok önemli bir konuyu anlatacağım. Borsanın kumar ile benzeyen ve benzemeyen yönleri aslında. Beni tanımayanlar için ben Uğur Ceylan, avukatlık yapıyorum. Tecrübelerimi aktarmak için bu videoları hazırlıyorum. Video uzun olacak. Eğer sizin tarafınızdan beğenilirse videoyu bir seri haline getirebilirim. Fazla uzatmadan konumuza geçelim. Borsa kumar mı sorusu aslında Türkiye'de yaşayan insanların en fazla düşünmesi gereken sorulardan birisi. Bunun nedeni ise ülkemizde yatırımcılık anlayışının oluşmamış olması. İnsanlar yatırım yapmayı bilmiyorlar. Daha doğrusu yatırımın ne olduğundan bir haberler. Her yıl borsada bulunan yatırımcı sayısı açıklanır. Bu rakamlar açıklandığında 3 milyon kişinin borsaya katılımı yalnızca halka arz katılımıdır. Yani halka arz seviyesindedir. İnsanların kafasında şu vardır: halka arza katılırım, yüksekten satarım, nasılsa artacak, 1-2 hafta bekler çıkarım, çorba param çıksın mantığı. Bu mantık aslında yatırımcı mantığı değil. Şimdi borsa ve kumardaki ortak yönlerden bahsetmek istiyorum. Her ikisinde de para kazanma ve kaybetme riski var. Ama birisinde kazanma, diğerinde kaybetme şansa dayalı iken diğerinde insanların alımları ve satımlarının sonucu arz ve talep ilişkisi para kazanmanızı ve kaybetmenizi sağlıyor. Siz kumar oynarsanız kasa oradan komisyonunu alır, ödülü yani komisyon düşüldükten sonra havuzdaki parayı yatırımcılara dağıtır. Şansınız varsa, kumarda hile yoksa kazanma ihtimaliniz uzun vadede yoktur. Kasa payını aldıktan sonra verilen paradan daha az bir bakiye kalır ve işlem tekrarlandıkça ödül daha da azalır. Kumarda anlık kazançlar olabilir ama işin matematiği gereği devamlılık oldukça kaybedeceksiniz. Çünkü matematik sizin kaybetmenize endeksli. Oynadığının yarısı kadar bile kazandığını düşündüğünde sürekli oyun tekrarlandığı için her defasında kasanın alacağı bir pay olduğu için ana para sürekli azalır. Ve verdiğin paradan çok düşük bir miktar para alırsın aslında. Borsa kumara pek benzemez. Sistemi ve matematiği tamamen kumardan farklıdır ama kumardan çok daha büyük tehlikeler vardır borsada. Bu tehlikeleri şöyle anlatayım. Yıllar önce 10 dolar değerinde olan bir hissenin 20 sent fiyatından seyrettiğini gördüm. Bu hisseler kumar hisseleri. Yani iyi bir yatırımcı değilseniz, kısa vadede para vurmak istiyorsanız borsada sizin paranızı kısa yoldan vuramamanız için geliştirilen bir mekanizma vardır. Borsada bu hisseleri alan yatırımcı kısa sürede çok kazanmak ister. Halbuki başka insanları ya da borsa spekülasyonlarının avı olurlar. Ve sürekli borsa kötü, paramı kaybettim diye dolaşırlar. Bu her ne kadar kumarcıların başına gelen bir durum olsa da borsadan anlamayan ya da yeni yatırım yapan acemi insanların başına gelebilecek bir durumdur aslında. Diyelim kazara yanlış hisseyi seçtiniz ve bu durumu yaşayabilirsiniz. Ama size yine bir yerden tüyo geldiyse buna dikkat edin. Muhtemelen bu tüyonun son geldiği kişilerden birisi siz olacaksınız. Ve ava giderken av olacaksın. Temel mantık şu: siz o tüyoyu aldıktan sonra birilerini avlamaya çalışıyorsunuz. Ava çıkıyorsunuz. Birinin parasını almaya çalışıyorsun. Aslında bir saadet zinciri gibi düşün. Para koydukça artıyor, para koydukça artıyor. Arz ve talep ilişkisi. Sana bu haber geldiğinde muhtemelen insanlar parayı koymuş olacak ve sen de başkalarını avlamaya giderken av olacaksın. Ve o hisseden 5 sene hiçbir cacık olmayacak ve tüm paranı kaybetmiş olacaksın. Borsa ve kumarın benzer yönlerinden birisi de yine açgözlü olanın her zaman battığı bir sistem. Eğer ki kumarda açgözlüysen ve daha fazlasını istiyorsan muhtemelen kısa sürede batacaksın. Borsada da yine bu şekilde. Genelde spek hisseler borsanın açgözlülerine sunulur ve onların almasından dolayı her gün tavan gider. Bu tavanları yattırabilmek için de pump grupları kurarlar. Bu pump grupları WhatsApp ve Telegram üzerinden olur genelde. Ya da belli gruplar üzerinden olur. Sistem nasıl işler biliyor musunuz? Hedef fiyat verirler. Tabii hedef fiyat verdiklerinde bu hedef fiyatlar gruplarda paylaşılır.
Ve tabii ki bu bilgi size geldiğinde zaten büyük başlar, yani borsanın godamanları, bu işi organize ettirenler, influencer'lara para yedirenler malları toplamış olur. Bu toplanan mallar da size itelenir. Böylece 2 saniyede, bazen de bir günde %5, %10 zarar edersiniz. Kriptoda bu işlemi yapıyorsanız zararınız %50'lere, %99.9'lara kadar artabilir. Borsa ve kumarda bir ortak nokta daha vardır değerli izleyicilerim. Bu ortak nokta ikisinden aldığınız haz ve dopamin ile ilgili. Dopamin nedir biliyor musunuz? İnsanlar para kazandıklarında anlık mutluluklara sahip olurlar. Bu bir anda gerçekleşen bir şey ama çok uç noktalarda bir mutluluk. Bu mutluluktan siz vazgeçemezsiniz. Bu dopamin özellikle öyle bazı ilaçlarda kullanılan bir hormon aslında. Özellikle aşırı depresyona sahip insanlarda onları tedavi edebilmek için kullanılan bir hormon. Ama gereksiz dopamin de vücuda zararlı. Neyse, konumuza dönelim. Kumarda bu dopamin oranınız efsane miktarda artar. Bu dopamin miktarı arttıkça siz kumar oynamaya devam edersiniz. Daha fazla artar, daha fazla haz alırsınız. Ve artık belli bir seviyeye gelince kumara alışırsınız. Haz seviyeniz sürekli stabil kalır. Kendini o haza alıştırdın. Artık sana yaptığın işler sıkıcı gelmeye başlayacak. Yani öncelikle hep 50 lira oynuyordun ama artık o sana zevk vermeyecek. Ve sonrasında daha fazla dopamin elde etmek için, daha fazla kazanabilmek için 100 liralık oynayacaksın, 200 liralık oynayacaksın, yeri gelecek 10.000 liralık oynayacaksın. Arttırdıkça artıracaksın. Kumarınızı oynarsınız, zevk ala ala oynarsınız ilk zamanlar. Belki kazanırsınız da bu zehri bir alırsınız. Bu zehir nedir? Dopamin hormonu. Bu zehri aldıktan sonra ikinci oynayışınızda, üçüncü oynayışınızda şansınız çok iyi gitti, çok yaver gitti ve para kazandınız. Ama daha fazla dopamin alırsanız, yani daha fazla haz alırsanız ve sonsuza dek kazanamayacağınız 4. 5. seferde bir de bahsi yükseltirsiniz, oynarsınız. Ondan dolayı en son kaybedersiniz ve kaybettikçe de kaybedersiniz. Yani şanslı olsanız bile sonu her türlü hüsranla biten bir macera. Tüm paranızı geçtim. Tüm paranızı kaybettiğinizi bir tarafa bırakıyorum. Sadece kendi paranızı değil, başkalarının parasını da kaybedersiniz. Annenizin parasını, babanızın parasını, kardeşlerinizin parasını, kız arkadaşınız varsa onun parasını, hatta en yakın arkadaşlarınızın parasını, hepsini kaybedersiniz. Bankalardan kredi çekersiniz, onlarla da oynarsınız. Peki borsada dopamin olayı nasıl oluyor? Haz alma olayı nasıl oluyor? Onu anlatayım biraz da. Aslında çok benzer. Ya hisse bir gün tavan yaptı diyelim. Oraya 50.000 lira para yatırdınız. Tavan yaptı, para 55 oldu. Tavan yaptı, para 60 oldu. Bir günde kim kime 5.000 lira, 10.000 lira para verir? Bu efsane bir kazanç aslında bir günde. Bu parayı kazanıyorsun. Kazandıktan sonra muhteşem bir haz alıyorsun. Tabii bu hazın kumar kadar olduğunu düşünmüyorum. Ama kumar oynamaya yakın bir haz alırsın. Beynin dopamin salgılar. Sizin beyninizde siz kazandıkça daha fazla oynarsınız, daha fazla mutlu olursunuz, daha fazla dopamin salgılanır. Halka arzlarda yapılan en büyük hata aslında budur. 3.000 lira para attın diyelim, arza girdin. O size 2.000 liralık hisse senedi verdi. Tabi tavan serilerine başlayacak. Önce 2.200 lira olacak paran. Sonra 2.500 olacak. Sonra 4 gün sonra o paran 3.500 lira olacak. Bir bakacaksın o para 4.000 lira olmuş. Hadi diyelim muhteşem tavan serisine devam ediyor. O para olacak sana 7.000 lira. Ve o para 7.000 lira olduktan sonra beynin burada seni hipnotize ediyor dostum. Aslında beynin mutluluk hormonuyla seni ikna ediyor. Bak nasıl 2.000 liradan sen bu parayı 7.000 lira yaptın. Sen muhteşem bir borsacısın. İnanılmaz gidiyorsun. Halbuki herkes yaptı. Beynin burada şunu demiyor. Sen 2.000 lira para koydun, 5.000 lira kadar çok muhteşem bir kar ettin. Böyle bir kar hiçbir yerde yok. Ama sen bu karı alıp gitmiyorsun. Gitme diyor. Sen bu karı alıp gitme diyor.
daha fazlasını yapabilirsin diyor. İşte o noktada sen daha fazla para koymaya başlıyorsun. Bunun sebeplerinden birisi de şu. Mesela 2000 liradan %10 gitmesiyle o para 2200 lira eder. Ama 7000 liranın %10 gitmesi 7700 lira eder. İşte o aradaki 500 lirayı fazladan kardan zarar etmek istemediğiniz için satmıyorsunuz. Ve bu açgözlülüğe giriyor. Aslında siz burada açgözlü oluyorsunuz. Açgözlü oldukça daha fazla kazanmak istiyorsunuz. Bu 7700 liranın getirdiği %10 daha sonra sana yetmiyor ve yetmedikten sonra da ne yapıyorsun? Oradan buradan para buluyorsun ve daha fazla para koyuyorsun. Diyelim 50 bin lira para buldun ve toplaştırdın bir yerlerden ve o parayı buldun ve hisseye yatırıyorsun. Nasıl olsa bu tavan tavan gitmeye devam edecek. Çünkü o sıra bir sürü haberler, bu hisse muhteşem gidiyor, tavan tavan gidecek, ne bileyim elektrikli araba yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı derken sen bu duruma aslında motive oluyorsun. Sen bunu kendine hazırlıyorsun. Bu hisse çok iyi yerlere gidecek diyorsun. Beynin diyor ki 50 bin lira ben buraya para koydum, bir tavan gitse 5 bin lira. Zaten ben 2 bin liradan 5 bin lirayı 3 haftada yaptım. 5 bin lirayı şimdi bir günde yapacağım. Bu seni ikna ediyor aslında. Ama tavan serisi sen paraya koyduktan sonra bitmiş oluyor. Artık o hisse doymuş oluyor ya da başka bir tabirle şöyle söyleyeyim. Artık diyorlar ki bu tavan serisi bizim için yeterli. Artık satma zamanı. Ve o sırada bir taban serisi başlıyor ki senin koymuş olduğun 50 bin lira şakır şakır 45 bin lira oluyor. 40 oluyor, 35 oluyor, 25 oluyor, 20 oluyor. Sonra bir güzel patlıyorsun, 15'lerde böyle dengeleniyor. Allah belasını versin böyle işin diyorsun. Ve sonra tabii olumsuz senaryolar karşına geliyor artık. Böyle bir hisse halka arz edilir mi? Ama tabii bu söylediğin şeyler sadece kendini rahatlattığın şeyler. Olan oldu, paran gitti bir kere. Sen paranı kaybettin. Senin koyduğun paraya gelebilmesi için Allah bilir kaç sene daha beklemen gerekiyor. Senin burada para kazanman sana haz veriyor. İşte bu hazzı kontrol altında tutabilmen gerekiyor dostum. Yatırım da böyledir. O yüzden diyorum ya, yatırım uzun vadedir, paranı koruyacaksın. Çok fazla takip etmeyeceksin. Eğer takip edersen beynin seni yanıltabilir ve beynin seni yanıltıp yanlış zamanda yanlış hisseye aldırtabilir. Ya da yanlış zamanda yanlış hisseye sattırabilir. Sistem hep böyle işler. Çünkü sistem böyle işlemezse herkes para kazanır. Borsada herkesin para kazanacağı bir sistem değildir. İnsanlar açgözlü oldukça para kaybedeceklerdir. Bu böyledir. Ve bunun değişme şansı da yoktur. Sabırsız olanın, açgözlü olanın da kaybetme şansı çoktur. Borsada kaybetme şansın dediğim gibi çok fazla ama kazanma şansın da bir o kadar fazla. Nasıl oluyor dersen şöyle anlatayım. Normal şartlarda biri çok fazlaysa birinin az olması gerekiyor. Yani kaybetme şansın çok fazlaysa kazanma şansının az olması gerekiyor. Ama öyle değil. Gerçek bir yatırımcıysan borsada kazanma şansın çok fazla. Ama borsa senin sabrını gerçekten sınar. Eğer sabırsızsan yani sabredemiyorsan borsayla işin olmamalı. Vurkaç peşinde isen borsa senin için bir kumardır. Sen bir kumarbazsın. Ama yatırımcıysan anlık vurkaç peşinde olmazsın. Denk getirirsen de anlık vurkaçı da yapar çıkarsın, bu kadar basit. Ama bunu bilinçli yaparsın. Bilinçli olmadan yapmazsın. Kumarla borsa arasındaki bir ortak yön de şudur. Nasıl anlatayım? Şimdi ağır kumarcılar, çok kumar oynayan insanlar, çok borsa oynayan insanlar sürekli telefona bakarlar. Sürekli telefondan gözlerini alamazlar. Mesela evliysen evine gittiğin zaman sanki sermaye piyasası kurumuna gitmiş gibi elin telefonda, borsada olur. Ha dersen akşam borsa olmaz. Borsa kapalıdır, doğru. Yerel borsalar kapalıdır, haklısınız ama global borsalar, Asya borsaları, kripto para borsaları açıktır. Borsa oynamak istedikten sonra her yerde, her dakika, her saniye sen o borsaya para atabilirsin ve oynayabilirsin. Çünkü günümüz teknolojisi buna el veriyor. Dediğim gibi uluslararası piyasalarda 24 saat çalışıyor. Eve geliyorsun, çocuğunla oynayamıyorsun. Kafan zaten tamamen borsada. Borsada paramı katlayabilir miyim? Parayı katlayabilir miyim? Diye sürekli kafanda
Dolayısıyla sen ailene de vakit ayıramıyorsun. Ailene, çocuğuna vakit ayıramıyorsun. Borsa seni yürüyen bir zombi haline getiriyor. Kumarda da aslında böyledir. Otobüste ya da metroda giderken çok kişiye denk geliyorum. Bir bakıyorum kumar oynuyor. İnsanlar otobüslerde telefondan kumar oynuyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu kadar ulaşım kolay artık. Telefondan bir çırpıda oynayabiliyorsun. Ve bu oynayan tayfanın da genelde yaş grubu 15-25 yaş arası. Sürekli kafası telefonunda, başka hiçbir şey görmüyor. Her saniye, her dakika ekrana bakma ihtiyacı hissediyor. Çünkü ona göre her dakika, her saat potansiyel bir kazanma fırsatı. Halbuki farkında değildir ki o paraların bir gün gelecek, hepsi gidecek. Ama bir umuttur yaşamak diye düşünerek bir umutla insanlar bu kumar tuzağına düşüyor ve bu kumar batağına düşüyor. Kumarcılar da ev hayatında böyle zombi gibi sürekli bulduğu her fırsatta kumar oynar. Özellikle YouTube'da bazı kanallar var. Sürekli kumar videoları açıyorlar. Burada kumara müşteri topluyorlar aslında. Otomatik spin yapıyorlar. Şakır şakır kendisi oynuyor ve burada sana nasıl para kazandığını göstermeye çalışıyorlar. Halbuki hepsi büyük bir aldatmaca. İşte yazıyorlar ücretsiz spin hediyesi, işte 1000 TL bonus gibi hediyelerle aslında sizi o ağa düşürüyorlar. Özellikle onlara dikkat edin ve kumardan uzak durmaya çalışın dostlarım. Kumar sizin hayat kalitenizi düşürür. Hele bir de iki oyundan para kazandın diyelim. Senden iyisi yok, krallar gibi hissedersin. Özgüvenin yükselir. Halbuki sen bunun farkında değilsin. Özgüvenin aslında senin o batışının ayak sesleri. Büyük batışın ayak sesleri başladı. O büyük batış senin özgüvenin hemen ardından gelecek. Ama tabii ki sen bunun farkında değilsin. Eğer kumar oynayan dostum varsa sana söylüyorum. Kumardan, kumarhanelerden uzak dur. Hayatın kayar, batarsın, bitersin. Borsada kumar oynarken ya da kumarhanede kumar oynarken hiçbir şeyden artık zevk almamaya başlarsın. Zamanla hiçbir şey seni mutlu etmez. Çünkü senin kafandaki mutluluk daha üst seviyeye çıkıyor. Büyük paralarla oynuyorsun. Ama sanki hep 50 liralık oynuyormuş gibi hissediyorsun. Paranın değer kavramı senin için kalmıyor aslında. Para sadece bilgisayar ortamında rakamlardan ibaret gibi oluyor. Senin oynamak için bankadan çektiğin bir yıllık maaşın bazen senin bir saatlik oyununa tekabül ediyor. Yani o senin bir saatlik oyunun oluyor ve o paran bir saatte buhar olup uçuyor ve kaybediyorsun. Hissizleşiyorsun. Neyi kaybettiğini algılayamıyorsun aslında. Ama neticede algılayamadıktan sonra da şöyle bir izlenim hissediyorsun. Dolandırıldın gibi düşünüyorsun. Kendini teselli etmeye çalışıyorsun ve ediyorsun da, yani bir daha oynayamayayım demiyorsun. Çünkü bu artık senin için bir bağımlılık. Tek hedefin artık kaybettiğini tekrar kazanmak oluyor dostum. O da zaten büyük batışın ayak sesleri senin için. Değerli dostlarım, bu videoyu ben seri yapalım diye düşünüyorum. Eğer bu videonun ikinci partını çekmemi istiyorsanız bu videoyu beğenin. 50 beğeni gelirse ikinci bölümünde çekip yayınlayacağım arkadaşlar. Lütfen kanalıma da abone olun. Kumar batağına düşen dostlarım varsa nasıl kurtulduklarını yorumlara yazsınlar. Belki bu videoyu izleyen birisi yorumlara bakarak sizin yaptığınızı yapar ve bu kumar batağından çıkar. Belki de yorumlarınız benim yeni bir videomda sizin yorumlarınızı anlatmama, göstermeme vesile olur. Başka bir videoda görüşmek üzere dostlarım. Hoşça kalın.